Anakarta bağladığımda hiç start yoktu. Yani ne bir tık sesi, ne bir start alma. Ölüydü yani bu güç kaynağı. 3 günün sonunda devre yollarını takip ede sorun Merhaba arkadaşlar. Bir önceki video beklentilerin üzerinde beğeni aldığı için hemen bu içeriği de sizinle paylaşmak ya da yeniden yapmak istedim. Bu güç kaynağından bahsedeceğim. Corsair'in RM850 Watt Gold serisi. Gerçekten kaliteli bir güç kaynağı aslında. Ama şöyle bir sorun var. Önce nereden başlayayım? Bu güç kaynağını bana biri gönderdi tamir etmem için. 3 gün uğraştım. Bayağı uğraştım hem de. Çünkü değerdi bu güç kaynağını tamir etmek. Kaliteli olduğu için. 2 tane kontrolcü değiştirdim. 3 tane SMD parça değiştirdim. Maalesef sonuç aynı. Anakarta bağladığımda hiç start yoktu. Yani ne bir tık sesi, ne bir start alma. Ölüydü yani bu güç kaynağı. 3 günün sonunda devre yollarını takip ede sorun gördüğünüz bu kondansatörden çıktı. Bu kondansatörün modeli bu, markası bu. Bakın, şişmiş, patlamış, içindeki yağ bitmiş. Yani görevini yapamaz hale gelmiş. Bu güç kaynağından, yani kaliteli diye bildiğimiz Corsair'in bu güç kaynağından böyle Çin malı bir kondansatör çıktı. 220 volt katı, evet, Japon kondansatör. Ama gel gör ki Corsair bile malzemeden çalabiliyor bazen. Ha, şunu da belirteyim. Bu her Corsair güç kaynağı için geçerli değil. Yani burada Corsair'i kötülemek değil maksadım. Sakın ha, böyle anlaşılmasın. Aslında kaliteli ürünler üretir. Evet, pahalıdır. Pahalı olma sebebi de kaliteli ürünler üretmesinden dolayıdır. Ama ey Corsair, bu olmadı. Yani böyle bir kaliteli güç kaynağına böyle bir Çin malı kondansatörü niye takarsın? Niye yerleştirirsin? Olmadı. 2 günden beri uğraşıyorum. Sorunu çözmeye çalıştım. 2 tane çip kontrolü yaptım, değiştirdim ama sorun düzelmedi. Bakın. Kondansatör ne hale gelmiş? Patlamış. Bu kadar özel Corsair, hani sözde özel Corsair markasında böyle dandik bir kondansatör kullanılır mı? Kullanmışlar. Yani övenler var ya, hani kalite, tamam kalite ama kondansatörün haline bakın. Patlamış. Şu gördüğünüz buradaymış bunun yeri. Haliyle bunu da sökmek zorunda kaldım. Kondansatöre ulaşmak için bu bobini de sökmek zorunda kaldım. Bunu. Nihayet çıkardım. Bu güç kaynağı hiç start almıyordu. Onu söyleyeyim. Bakalım. Yenisiyle değiştirelim. Ne olacak? Ne olacaktı? Sonuç olarak kullanıcı bunu tamire verse bile, maalesef ülkemizde iyi bir tamirci de yok. Bu işlerden anlayan. Ezbere iş olduğu için ya da tecrübe olmadığı için bakacaktı. Tamir olmaz deyip yenisini al diyecekti kullanıcıya. Kullanıcı da yapacak bir şey yok diyecekti. Ya bunu hurdacıya verecekti. Yeniden yine Corsair kaliteli bir güç kaynağı alacaktı. Sonuç olarak döviz dışarı çıkmış olacaktı. Ne güzel değil mi? Körler, sağırlar birbirini ağırlar. İşte bizim ülkenin durumu
Şu andaki durumu bu maalesef. Üzülüyorum tabii. Neyse ki bunu hallettik ama çok uğraştırdı beni. Japon kondansatör taktım oraya. Şundan 16 volt 3300 mikrofarad. Bu Sanyo. Bu da Japon. Bunu da takabilirdim. Ama öbürküsünü daha iyi buldum. Yani daha mukavemetli. O da Japon. İşte mevcut patlayan, sökülen buydu. Şimdi bu bobini ya da trafoyu takalım. Daha sonrasında bu arkadaşa, yani bu güç kaynağını bana gönderen arkadaşa mesaj yoluyla her gün durumu belirttim. Tek tek anlattım. Tabii yaklaşık bir hafta sonra yazdım güç kaynağını tamir ettiğimi. Maliyetini çıkarttım. Bana fazla olduğunu söyledi. Ya bana fazla olduğunu söyledi ya. Ya arkadaş, 2 tane kontrolcü değiştim. SM'li değiştim. 3 gün uğraştım. Yani zaten 2 kontrolcünün fiyatı 1000 TL. Ben bunların fiyatlarını çıkartıyorum. Ne yapayım? Bunları bedavaya mı alıyorum ben? Yani hibe mi edeyim? Anlamıyorum. Bana fazla olduğunu söyledi maliyetin. Durum bu. Yani sonuçta bu güç kaynağını da kurtarmış olduk. Allah'ın izniyle. Asıl konumuza gelecek olursak, bir önceki videoda başka bir güç kaynağını yükseltmiştim. Orada Japon kondansatörler kullanmıştım. O kalitesiz bir güç kaynağıydı. Çin malıydı tamamıyla ama en azından bizim bildiğimiz bu Corsair, yani kaliteli diye bildiğimiz Corsair böyle yapmamalıydı diye düşünüyorum. Yine belirteyim, Corsair'in her modelinde böyle Japon olmayan Çin malı kondansatör kullanılmıyor. Onu söyleyeyim. Bazılarında iyi biliyorum çünkü. Nereden biliyorsunuz derseniz, buna benzer çok güç kaynağı tamir ettim. Yeniden hayata döndürdüm. Bu sebeple birçok güç kaynağında, yani bu model, bu marka güç kaynağında tamamıyla Japon kapasitör ya da kondansatör kullanılıyor. Bunu belirteyim. Ama bu modelde ne hikmetse ya da bu seride Çin malı kullanılmış ve patlamış gördüğünüz gibi. Bu 16 volt 2200 mikrofaradlıktı. Ben de Japon kondansatör 16 volt 3300 mikrofaradlık kondansatör montajını yaptım. Ve güç kaynağı çalıştı, start aldı. Deneyelim hemen. Bu şekilde açıyordum güç kaynağını. Hiç start dahi almıyordu. Şimdi start veriyorum. Bitti. Bu kadar. Şunu da belirteyim. Bu güç kaynağının fanı dönmez. Sıfır sessizlik vardır bunda. Çünkü kaliteli olmasının nedenlerinden biri de budur. Yani kullanıcıyı rahatsız etmemesi için fan devre ısındığında devreye girer. Soğukken bu fan asla çalışmaz. Böyle bir düzenek yapılmış. İyi de bir düzenek bence. Durum bu. Şimdi start verelim. Açtım anahtarı. Start veriyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Bunu da paylaşayım istedim. Yine belirteyim. Bir önceki videoda birçok soru gelmiş. Bu Corsair güç kaynakları hakkında. İşte bu sorulara cevaben aslında orada bazı şeyler yazdım. Aynı zamanda bu yazdıklarımı doğrulamak maksadıyla bu içeriği hazırlama ihtiyacı hissettim. Umarım da faydalı olmuştur. Ha, ek olarak şunu da unutmadan belirteyim. Bana bu güç kaynağını gönderdiğinde sadece 24.000 RTX soket vardı. Hiçbir modüler kablosu yoktu. Ben de tek tek modüler kablo yaptım buna. Uğraştım. Ne ekran kartı çıkışı kablosu vardı, ne işlemci güç kablosu, hiçbir şey yoktu. Ne SATA ne Molex, hiçbiri yoktu. Bunların hepsini tek tek yeniden modüler yaptım. Yani bunlar benim kendi yapmamdır. Onu söyleyeyim. Şu ikisi. Diğerleri başka bir Corsair güç kaynağından söküp aldım. Taktım. Tabii önce denedim.
Yoksa yani bilmediğiniz herhangi bir modüler kabloyu bağlarsanız güç kaynağını yakarsınız. Onu da belirteyim. Bunları da tek tek kontrol ettim. Böyle bir şemada çizdiydim. Şöyle. Ona göre tek tek dizayn ettim. Bu şekilde çalıştırdık. Bitti. Evet arkadaşlar, bu içerik kısa olacak. Bunu yayınlama ihtiyacı hissettim. Baştan da belirttiğim gibi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kaliteli güç kaynağı dediğinizde kafanızda bir şeyler oluşmuştur. Yorumları size bırakıyorum. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.